Merhabalar. Gözaltına alma işlemi, delillerin korunması, ceza yargılamasının doğru ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi ve mahkeme hükmünün infaz edilebilmesi için uygulanan koruma tedbirlerindendir. Gözaltı kararı Cumhuriyet Savcısı tarafından verilir ve bu tedbir, gözaltı kararının soruşturma evresi yönünden zorunluluk arz etmesine ve şüphelinin suç işlediğini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. Bireysel suçlarda gözaltı süresi yakalama anından itibaren 24 saati geçemez ve gözaltına alınan şüpheli yakalama yerine en yakın mahkemeye 12 saat içerisinde çıkarılmak zorundadır. Başka bir deyişle bireysel suçlarda azami gözaltı süresi 24 saat olup bu sürenin sonuna 12 saat mahkemeye gönderilme yol süresi eklendiğinde gözaltı süresi toplamda 36 saati geçemez. Cumhuriyet Savcısı örgütlü veya toplu suçlarda ise delillerin toplanmasındaki güçlük ve şüphelilerin çokluğu nedeniyle 24 saatlik gözaltı süresini yazılı olacak şekilde 3 kez ek gözaltı kararı vererek uzatabilir. Yani örgütlü veya toplu olarak işlenen suçlarda azami 4 gün yani 96 saat olacak şekilde gözaltına alma işlemi uygulanabilmektedir. Gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazılı emrine karşı bizzat şüpheli tarafından şüphelinin müdafi ya da yasal temsilcisi, şüphelinin eşi veya birinci ve ikinci derece yakın akrabası tarafından sulh ceza hakimliğine başvurarak itirazda bulunabilir. Sulh ceza hakimi gözaltına itiraz üzerine incelemeyi evrak üzerinden yaparak derhal ve nihayet 24 saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırmalıdır. Son olarak gözaltına alma işlemi yönünden merak edilen birkaç soruya değinmek istiyorum. Gözaltına alınan şahıs ile görüşme sadece şahsın avukatına tanınmış bir hak olup yakınlarının veya arkadaşının gözaltında bulunan kişiyle görüşmeye hakkı yoktur. Bu nedenle özellikle soruşturma aşamasında şüphelinin konunun uzmanı olan kişilerden yardım almasında fayda bulunmaktadır. Esasen gözaltındayken adliyeye veya başka bir yere nakledilen şüphelilere kelepçe takılması zorunlu değildir. Ancak şüphelilerin nakil esnasında kaçacaklarına ilişkin emarelerin olması ya da kendisinin veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı halinde şüpheliye kelepçe takılabilir.